Şimdi ben ev almak istiyorum, ev almak için çabalıyorum ve bana çıkan rakam 150.000 dolar. Dedim ki oturup bankacıma, bu rakamlar olmuyor benim için şu anda. Bu rakamın üstüne çıkmam gerekiyor. Bunun için ne yapabilirim? Uzun yıllardır, sanıyorum son 3 yıldır sadece ev almak için para biriktiriyorum ve biriktirdiğim paraya dokunmamaya çalışıyorum. Evi alırken birikmiş bütün paramı bu eve vermek durumunda kaldım. Ben bütün sorunları listeleyip güzel bir mail attım. Bana şöyle bir cevap geldi. İster al ister alma. Herhangi bir kredi vermeyeceğiz. Herkese merhabalar, Özge'nin Amerika'sına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Benden uzun zamandır çekmemi istediğiniz bir videoyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere ben ilk evimi aldım. Şu anda onun salonunda oturuyorum. Gerçekten çok az eşyam var. Şu anda sadece halım, televizyonum ve bir şişme koltuğum var sağ tarafta görmediğiniz. Yavaş yavaş evimi dizmeye çalışıyorum. Bu süreci de her zamanki gibi videoya çekiyorum. O yüzden eğer videolarımı seviyorsanız, bir sonraki videoları merak ediyorsanız sizden tek bir ricam var. Lütfen ama lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Evimi aldıktan sonra paylaştığım video çok izlendi. Şu anda kanalımın en çok izlenen videolarından biri. Çok güzel yorumlar yaptınız. Sizi o kadar çok seviyorum ki kendimi asla hiç kimseyle hiçbir zaman karşılaştırmadım. Ama görüyorum ki diğer YouTuber'ların veya sosyal medyaya içerik üreten insanlardan eğer bir farkım varsa o da sizsiniz. O kadar tatlı ve naifsiniz ki beni arayıp şunu soran arkadaşlarım oldu. Nasıl bu kadar iyi yorumlar alabiliyorsun? Hiçbir kötü yorum görmedik. Bize de anlat. Yani bizi sürekli küfür ediyorlar. Sürekli üstümüze geliyorlar. Yalan diyorlar, dolan diyorlar. İnanın bilmiyorum. Buna bir cevabım yok. Sanırım tek bir nedeni olabilir. O da her zaman şeffaf olup ne yapıyorsam, içimden ne geliyorsa onları paylaşıyor olmamdı. Bu süreçte de öyle yaptım. Evimi nasıl aldığımla ilgili de bir video çekeceğimin sözünü vermiştim. Şimdi o videoyu çekiyorum sizin için. Öncelikle bu en çok gelen sorulardan biriydi. Nasıl ev aldın? Nasıl biriktirdin? Nasıl buna karar verdin diye. Ben uzun zamandır, yani kendimi bildim bileli bir evim olsun. Çünkü ben kendi evi olan bir aileden gelmiyorum. Hep kirada yaşadık, hep kirada büyüdük. Bunun zorluklarını da eminim çok iyi biliyorsunuzdur. Hep bir kira ödemeniz olmak zorunda. Asla bir eviniz olmuyor. Tadilat, tamirat yaptırırsanız bunu ev sahibine yaptırmış oluyorsunuz. Veya ev sahibi çık dediğinde hemen başka bir ev bulup çıkmak durumunda kalıyorsunuz. O yüzden sanıyorum ben bu şekilde büyüdüm. Hep bir kendi evim olsun, iyi de olsa kötü de olsa benim diyebileyim istiyordum. Özellikle yurt dışında yaşadığım için, yurt dışına yerleştiğim için bir aidiyet hissiyatı çok zor oluyor arkadaşlar. Bunu kendi evime alarak çözeceğimi düşünüyordum. İnanın gerçekten öyle de oldu. Tabii ki de bu bir gecede verilmiş bir karar değil. Uzun yıllardır bunun için çabalıyorum. Hatta geçen sene de böyle bir denemem oldu ama hala istediğim rakamlarda kredi oranı çıkmıyordu. Geçen sene baktığımda böyle 150.000, 160.000 dolarlık bir ev alabilirsin demişlerdi. Açıkçası ben okey dedim. 150.000 dolarlıksa 150.000 dolar alırım. Hani yeter ki bir yerim olsun kafasındaydım. Ama biliyorsunuz ki ben şehirde yaşıyorum, şehirde çalışıyorum. Genelde bütün işlerim burada. O yüzden bu fiyat aralığında sadece şehir dışına çıkarsam, çok uzakta bir yere bakarsam alabilecektim. Bunu da istemedim. Buna karar verip bunun üzerine doğru çalışmanın şöyle bir artısı var. Şimdi ben ev almak istiyorum, ev almak için çabalıyorum ve bana çıkan rakam 150.000 dolar. Dedim ki oturup bankacıma, bu rakamlar olmuyor benim için şu anda. Bu rakamın üstüne çıkmam gerekiyor. Bunun için ne yapabilirim? Bunun için yapabileceğim en mantıklı şey para biriktirmekti. Ki ben para biriktirme konusunda çok iyi olduğumu düşünüyorum. İsterseniz hatta size bununla ilgili apayrı bir video çekebilirim. Küçüklüğümden beri her zaman kenarda köşede bir param olmuştur. Bu da yine sanıyorum ki çok geliri yüksek bir ailede büyümemiş olmanın verdiği bir şey. Hep kendimi güvende hissetmek isterim. Hatta bunu birçok kez videoda söylemişimdir. Benim bugün başıma bir şey gelse, bir aksilik yaşasam arayıp para isteyebileceğim bir ailem yok. Konu böyle olunca kendinizi her zaman garantiye almak istiyorsunuz. Çünkü hayat bu. Her şey olabilir. Ben hastalanabilirim, kaza geçirebilirim, çalışamayabilirim. Ve benim arkamda bana sahip çıkacak insanlar olmadığı zaman her şey benim cebimden çıkıyor. Ki bunu pandemide birebir yaşadım. Her yer kapandı, işsiz kaldım. O zaman birikimim olmasaydı şu an burada olma ihtimali büyük bir ihtimalle yoktu. Belki de geri dönmüştüm. Yani birikim çok önemli. Ben her zaman para biriktiriyordum. Uzun yıllardır, sanıyorum son 3 yıldır sadece ev almak için para biriktiriyorum. Ve biriktirdiğim paraya dokunmamaya çalışıyorum. Bunun arkasında bir sürü matematik var. Dediğim gibi eğer ilgileniyorsanız size nasıl para biriktirdiğimin anlattığım bir video çekerim. Aşağıya mutlaka yorum bırakın. Ben 150.000 dolarlık kredi onayı aldıktan sonra nasıl en az 300-350.000 dolarlık bir kredi onayı alırım üzerine çalıştım. Kredi puanınızı ilerletmek, üstünüze hiçbir borç olmaması ya da düzenli ödemelerinizi yapıyor olmanız çok önemli. Benim biliyorsunuz bir araba ödemem var. Onun dışında hiçbir borcum yoktu. Ta ki eve alana
kadar. Bol bol para biriktirdim. Çok çalıştım. Hep beni görüyorsunuz. Çok çalışıyorsun, çok çalışıyorsun. Evet, gerçekten çok çalıştım bu evi almak için. Bazen arkadaşımla bir çay içecek vaktim olmadı. Bazen gecelere, sabahlara kadar çalışıp ağladım. Ama kendime bunu sağlayabildiğim için açıkçası çok mutluyum. Para biriktirmenin dışında yaptığım bir diğer şey ise kredi puanımı yükseltmek oldu. Kredi puanım benim zaten yüksekti. Ama tabii ki de her zaman daha yüksek bir puan çok iyi. Çünkü özellikle ev alma sürecinde bunu duyduğumda çok üzülmüştüm. Ben Amerika'ya ilk geldiğimde hemen kredi puanım başlasın diye kredi kartı almış nadir insanlardanım. İnsanlar genelde birkaç yıl bekliyor. Yani en az bir yıl bekliyorlar. 6 ay bekliyorlar. Ben böyle ilk haftada gidip kredi kartı almıştım kendime. O yüzden kredi puanım da hep çok yüksekti ve hep şey diyordum, benim kredi puanım çok iyi, işte hani kredi hikayem var, yıllardır buradayım. Ben evi alırken bana şunu söylediler. Faiz oranları ve bazı ödediğiniz paralar kredi puanınıza göre değişiyor çünkü. Hani kredin güçlü değil. Nasıl ya dedim, benim kredim çok güçlü. Asla ama asla bugüne kadar bir ödeme bile kaçırmamışımdır. Yani aç yatarım, herhangi bir borcumu, kiramı, faturamı asla geciktirmem. Ve sürekli işte bilgisayar alırım, taksit yaptırırım. Çünkü Amerika'da bunlar çok önemli. Nasıl dedim güçlü değil? Yani dediler ki bir Amerikalının, atıyorum işte senin yaşlarında 28 yaşında bir Amerikalının kredi hikayesi en az 15 yıllık oluyor. Senin işte 7 yıllık dediler bana. Bu beni bayağı üzmüştü. Ama dedim ben hiç ödeme geciktirmem. İşte hep ödemelerimi yaparım. Çok üstünde borç yok. Puanım yüksek. Evet, yani kötü diyemeyiz. Kötü bir kredi hikayen yok ama çok güçlü de diyemeyiz demişlerdi. Bu konular çok önemli. Dediğim gibi bu konularla ilgili isterseniz kredi Amerika'da nasıl oluşturulur, nasıl güçlendirilir, para nasıl biriktirilir konularıyla ilgili apayrı uzun bir video çekerim. Biraz rakamlardan bahsetmek istiyorum. Şu an oturduğum canım evim 2+2. Yaklaşık 1200 square feet. Buraya hemen metrekaresini yazarız çünkü bilmiyorum. Ve çok güzel bir lokasyonda. Wicker Park'ta. Ben bu bölgeden ev almayı çok istiyordum. Çünkü çok gelişen bir semt. Aynı zamanda otobana yakın olması benim hem downtown'a inmemi çok kolaylaştırıyor. Şehir merkezine 6 dakikada gidebiliyorum. Çünkü hemen evimin yanında otoban bağlantısı var. Kendi eski evimden, Lakeview'dan, yani daha böyle göle yakın bir yerde otururken önce otobana bağlamam 20 dakikam oluyordu. Sonra otoban trafiğine göre 40 dakika, 1 saat yol gidiyordum. Şu anda o sorun tamamen ortadan kalktı. Evin orijinal fiyatı ilk ilana koyduklarında 400 bin dolarmış. 400 bin dolara satılmamış. Daha sonra 400 bin dolardan 389 bin dolara indirmişler. Daha sonra aslında benim öyle dikkatimi çekti ev. Ve sürekli çünkü ilanlara bakıyorum. 389 bin dolardan 385 bin dolara indirmişler. Okey dedim, gidelim ve görelim. Hani 385 böyle benim hani bandımda, yine bana bir tık yüksek. Ama dedim bunu büyük bir ihtimalle alırım krediyi. Tabii hiçbir şey bilmiyorum. Her şey bir muallak ta ki siz o anahtarı alana kadar. İnanın bana bu böyle. O yüzden iyi bir bankacıyla ve iyi bir emlakçıyla çalışmak çok önemli ev alma sürecinde. Eve gelip gördükten sonra teklif vermek istedim. Ben teklifi çok düşükten verdim. Çünkü şöyle bir şey var. Aslında benim evimi bu yaz Ağustos ayında evin gerçek sahibi bir şirkete satmış ve şirkete sattığı rakam 300 bin dolar. Ben de matematiği şöyle yaptım. Hani ev 300 bin dolar almışsınız, üzerine 85 bin dolar kar koyuyorsunuz. Evet, yerleri biraz tamir etmişler, duvarları boyamışlar falan ama sonuçta 85 bin dolar yapıyorsunuz bu ev üzerinden. Mantığıyla çok düşük bir fiyat teklife verdim. 350 bin dolar teklif verdim galiba. Bana geri döndüler. 380 bin dolar olur dediler. 5 bin dolar indirdiler. Ben hala işte 360 bin dolar teklif veriyorum. Ondan sonra onlar tekrardan 380 bin dolar teklif verdiler. Hiç düşmediler. Sonra ben 365 bin dolar dedim. Sonra bana geri geldiler. Şimdi bir de biliyorsunuz ben emlakçıyım. Emlakçı olarak kendime ev aldığım zaman hala o komisyonumu alabiliyorum. Ve bu komisyonların bir oranları var. Normalde 2,5'tur. %2,5. İyi emlakçılar ben diyormuşum. 3,5'da isteyebiliyorlar ama bu tabii sizin teklifinizin içinde yer aldığı için ev alma ihtimalinizi sizin veya müşterinizin etkiliyor. Ben %2,5 istemiştim. Onlar da ilk başta okey demişlerdi. Daha sonra benim 365 bin dolar teklifimden sonra bana dediler ki 370 bin dolara anlaşalım ama senin komisyonundan da bir 2 bin dolar alırız. Onu da oradan bir keseriz dediler. Ben de daha fazla uzatmak istemedim ve 370 bin dolar teklifini kabul ettim. Bu evle ilgili şöyle sıkıntılar vardı. Aslında bu bence evin satılmaması ile ilgili büyük bir faktör bence. Evin eski sahipleri eve çok kötü bakmışlar. Burada yaşayan kızın babası almış ona 20 yıl önce bu evi. Kendisi alkolikmiş. Bunlar benim duyduğum ve araştırdığım bilgiler. O yüzden kadının bir gün kafası atıyor. Paraya ihtiyacı oluyor. Evin değerinin çok altında bir şirkete satıyor. Aslında o 300 bin dolar satılan rakam evin
gerçek fiyatı değil. Evin çok 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 daha altında bir fiyata satıldığının göstergesi. Bu her zaman iyi bir şey değil. Bankadan kredi alıyorsanız. Ama benim evimde şöyle bir şey vardı. Evin konumu, layout, görünümü aslında evin gerçek değerinin çok daha üstünde olduğunu gösteriyordu. Çünkü krediye başvurduğunuz zaman banka birini gönderiyor. Appraisal diyorlar buna, expertise diyebiliriz. Bu kişi gelip evin gerçek değerini belirliyor. Evin gerçek değeri benim aldığım değerin çok üstündeydi. O yüzden kredimde herhangi bir sorun olmadı. Ama evin alınmama nedenlerinden biri şuydu ki ben de çok zorlandım. Bir şirket var. Ayda 100-150 ev satıyorlar. 100-150 ev alıyorlar. Çok yüksek bir volüm var. Ve onlara ulaşmak çok zor. Normalde ev alma sürecinde ben müşterilerim için veya kendim için sürekli emlakçıyla konuşmam lazım. Pazarlık yapmamız lazım. Koşullar hangi aşamadayız? Ben emlakçıyla toplamda bir kere 30 saniye konuştum. Daha sonraki aramaların hiçbirini açmayıp telefonda konuşmuyorum. Bir şey varsa mail, mesaj at tarzında bir cevap aldım. Yani bu insanlara ulaşmak çok zordu. Benim için de çok zordu. Ben biraz inatçıyımdır. Biraz böyle kolay kolay peşini bırakmam. İnternetten araştırmalar, alt komşunun numarasını buldum. Onu aradım. Sonra bu emlakçının çalıştığı şirketin bilmem ne departmanında buldum. Onu aradım. Ben bu evi beğendim. Bakmak istiyorum. Eve bakmak bile çok büyük bir uğraştı. Eve baktıktan sonra o teklif verdim. Teklife dönüş olmuyor. Geri bana teklif veriyorlar. Ben onlara geri teklif veriyorum. Counter offer diyoruz. Bir daha dönüş alamıyorum. Arıyorum, açmıyorlar falan. Bu süreç o kadar sancılıydı ki normal biri ya da emlakçısız, zaten emlakçısız Amerika'da gelen insanlar ev almıyor. Ama normal bir müşterim için bile olsaydı ya bunlar niye bu kadar dönüş yapmıyorlar? Bu evde bir sorun mu var? Soru işaretini ben düşünürdüm. O nedenle eve satılmadığını düşünüyorum. O nedenle de asıl istedikleri 400 bin dolardan 370 bin dolara artı 2000 dolar benim komisyonumdan yiyerek anlaştık. Biraz zor oldu, sancılı oldu ama çok güzel oldu. 370 bin dolara anlaştık. Kredi süreci herkes için çok farklı oluyor Amerika'da. Benim için çok zor oldu. Çünkü benim şirketim var. Şirketim üzerinden gelirimi gösteriyorum. Ama benim belli bir gelirim yok. Yani her ay Özge bu kadar kazanır diye bir doğrulama yok. Çünkü sosyal medyayı biliyorsunuz. Bazı ay 5-6 yer reklam veriyor. Bazı ay 20 yer reklam veriyor. Bazı ay çok kazanıyorum. Bazı aylar o kadar kazanamıyorum. Bunu bankacı gördüğü için bazen çok riskli olabiliyor ve sırf bu yüzden, sırf bu konu yüzünden daha fazla peşinat vermenizi isteyebiliyorlar. Bende de durum o oldu. Benden biraz fazla peşinat vermemi istediler. Normalde %3, %5, %10'larla ev alabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Özellikle maaşlı bir işiniz varsa. Bende hem sosyal medya hem emlak çok düzensiz bir gelir olduğu için benden %10'un üzerinde bir peşinat vermemi istediler. Bu durum beni biraz zorladı. Çünkü zaten ev alma sürecinde masraflarınız oluyor. Eve kendiniz bir ekspertiz getiriyorsunuz. Tesisatlarda orada burada bir sorun var mı diye. Ki bu arada ben getirdim kendim ekspertiz. Her yere baktı ve evde ciddi sorunlar var maalesef. Evin birçok camı kapanıp açılmıyor. Cam çerçeveleri, tahtalar çürümüş. Evin tesisatında sorun vardı biliyorsunuz. Taşındığım gün patlak verdi. Bayağı bir sorun yaşadım. Normalde kendiniz ekspertiz getirip bunlara baktırdığınızda geriye dönüp pazarlık yapabiliyorsunuz. Yani diyorum ki camların değişmesi lazım. Banyodaki duş çok kötü bir halde. İşte muslukların değişmesi lazım. Tesisatta zaten patlak var. Dönüp kredi istiyorsun. Yani diyorsun ki bana 5.000 dolar ver. Ben bunların hepsini tamir ettireyim. Ben şirketten aldığım için bu konu benim için yine çok zor oldu. Ben bütün sorunları listeleyip güzel bir mail attım. Bana şöyle bir cevap geldi. İster al ister alma. Herhangi bir kredi vermeyeceğiz. Normalde böyle değil bu arada. Gerçekten hani derler ki mesela ben 8.000 dolar istemiştim. Çünkü camlar çok masraflı Amerika'da. Büyük ihtimalle 10.000 dolar sadece masraflara gidecek. Camın masraflarına. Dönüp derler ki işte ya 5.000'e anlaşalım, 6'ya anlaşalım, 4'e anlaşalım. Böyle bir pazarlık süreci olur ve bu kredi verilir. Çünkü şu bilinir ki benden başka biri de bu evi almak istediğinde aynı sorunlarla karşılaşıp aynı oranlarda bir kredi talep edecek. Ama adamlar şirket olduğu için direkt bana ister al ister alma sen bilirsin dediler. Ben de hatta o arada birçok arkadaşım bana şey dedi. Bence alma, bu evin çok sorunları var. Bir önceki sahibi çok iyi bakmamış belli. Tek başına bunlarla baş edemezsin. Altında yığılırsın, hani bu senin ilk evin, böyle bir şey olmasını istemiyoruz. Ben tabii inatçıyım. Dediğim. Dedim ki yok ben bu evi alacağım. Sorunlarını da yavaş yavaş yaptıracağım. Bir yolunu bulacağım. İstiyorum ben dedim bu evi. O yüzden bu teklifi kabul ettim. Evi alırken birikmiş bütün paramı bu eve vermek durumunda kaldım. O da bana biraz şöyle hissettirdi. Ya bir şey olsa, çalışamasam veya hastalansam şu an hiç kenarda param yok. Evde bir sürü tadilat işlemi var. Hani ya olacak mı, yapabilecek miyim? O kadar çok stresliydim ki. Ama şimdi geriye bakıp dönünce şunu düşünüyorum. Evi aldım sorunsuz bir şekilde. Taşındım. Taşınma sürecim çok güzel geçti. Evin yavaş yavaş içine diziyorum. Perşembe günü koltuğum gelecek. Ya bu videoyu şu an izliyorsanız aslında ben bu haftanın vlogunu çekiyorum. Evle ilgili dizilimsel şeylerim gelecek. Onları da vlogun içine çekeceğim. Perde sipariş
sipariş ettim Türkiye'den. O gelecek. Orta sehpa aldım, emin değilim, iade edebilirim. Şu şöminenin üstünü boyamak istiyorum. Bugün belki gidip bir boya bakacağım. Videolar izliyordum bu videoyu çekmeden önce. Mutfağımı çok sevmiyorum ama yine de çok bence tatlı, küçük böyle. Çok kullanışsız ama güzel bir mutfak. Böyle onu yaptırmak için böyle birkaç kişiyle görüşmek istiyorum. Charlie var biliyorsunuz. Hepinizin izlediği. Onunla görüştük. Onunla bir konuşacağız detayları. Çok heyecanlı, çok güzel süreçler. Evet, çok strese giriyorsunuz. Çok yorucu ama o kadar da güzel ve heyecanlı ki bazen kendimi şunu derken buluyorum. Ya bir dur, bir sakin ol. Hani bir tadını çıkar. Bu çok güzel bir başarı. Bu çok güzel bir milestone. Birazcık tadını çıkar be kızım, halledersin diyorum kendime ve kendi kendimi gaza getiriyorum. Biliyorsunuz ki ev alırken hep söyledim. Ev alma vlogunda da söyledim. Kendim bildim bileli çalışmam. Sadece çalışmak değil, aynı zamanda kendimi geliştirme yönünde hiç durmadan eğitim almam. Mesela şu anda emlak için bambaşka bir takıma geçtim. Sadece eğitim almak için her hafta ofiste pazartesi günleri 3 saatlik kendime bir eğitim aldırdım. Müdürlerime ulaşıp bana eğitim verin dedim. Ve Nisan sonuna kadar eğitim alacağım. Türkiye'deyken, Amerika'dayken sürekli İngilizce, İspanyolca öğrenmeye çalışmam. Bunların hepsinin bunu başarmamda bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Özellikle dil konusu çok önemli. Yurt dışında yaşasanız da yaşamasanız da fark etmez. Bir lisan bir insandır. Bir dil gerçekten bir insandır. Ben mesela şu anda İspanyolca öğreniyorum Lingo'dayla ve İspanyolca öğrenmemin bile bana ne kadar artıları olduğunu farkındayım. O yüzden hemen kısaca size Lingo'danın yeni kampanyalarından ve özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten bana iyi gelen şeyleri burada paylaşıyorum. Lingo'da onlardan biri ve çok güzel mesajlar var. Lingo'dayı denedik, çok yararlı, çok sevdik. Özge abla teşekkür ederiz. Biz de dil öğrenmek istiyoruz. Biz de senin gibi olmak istiyoruz. Amerika'ya gelmek istiyoruz. Ne olur bununla ilgili video çek, şununla ilgili video çek diye inanılmaz güzel dönüşler alıyorum. O yüzden şimdi size biraz Lingo'danın Mart ayı kampanyasından bahsetmek istiyorum. Lingo'danın en güzel yanlarından biri sadece İngilizce öğrenmenizi sağlayan bir platform değil. Aynı zamanda İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve iş İngilizcesi öğrenebilirsiniz. Ben şu anda İspanyolca öğreniyorum bildiğiniz gibi. İnanılmaz faydasını görüyorum. Yoğun takvimimden dolayı sürekli ders alamasam da veya herhangi bir ders saatine bağımlı kalamadığım için Lingo'danın esnek çalışma saatleri, esnek ders saatleri benim çok işime geliyor. Bazen geceleri alıyorum, bazen sabah çok erken saatlerde alıyorum. Ve inanıyorum ki yaza kadar çok daha iyi bir ilerleme kat edeceğim. Lingo'danın bir diğer en sevdiğim özelliklerinden biri sizi sürekli motive etmeye çalışması. Biliyorsunuz ki Lingo'da sürekli challenge'lar yapıyor. Bu challenge'lar da sizin düzenli ve sık sık ders almanızı sağlayarak aslında öğrenme sürecinizi hızlandırıyor. Lingo'da şu anda 2 tane farklı tarz var ders alabileceğiniz. Lingo'da Flex ile istediğiniz zaman istediğiniz şekilde ders alabiliyorsunuz ki şu anda benim yaptığım ders biçimi. Düzenli olarak alamasam da kendi düzenimi yaratıp o şekilde derslerimi alıyorum. Ve biliyorsunuz ki ben İspanyolcayı hani ekstra bir dilim olsun, öğrenmek, konuşmak çok tatlı, güzel geliyor. O yüzden alıyorum. Bu İngilizce için olsaydı size büyük bir ihtimalle Lingo'da Sprint'i tavsiye ederdim. Lingo'da Sprint bir challenge. Günde 1 veya 2 günde bir ders alabilirsiniz. Ve 2 ay boyunca günde 1 veya 2 günde bir ders alırsanız sürecin sonucunda paranızın %50'sini iade alıyorsunuz veya daha fazla ücretsiz ders alma hakkınız oluyor. Bence çok güzel bir motivasyon. Eğer ben şu an İngilizce öğreniyor olsaydım inanılmaz motive olurdum. Büyük bir ihtimalle parayı geri alma kısmına çok motive olurdum ama eğer belli bir seviyeye geldikten sonra seviyenizi ilerletmek istiyorsanız ücretsiz ders olması da büyük bir motivasyon. İnanılmaz değerli şeyler. Mutlaka göz atın. Aşağıya linki bırakıyor olacağım. Tabii ki de sizin için indirim kodum var. Amerika 600 ile 600 liralık bir indirim sağlayabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa da yorum olarak aşağıya bırakmayı unutmayın. Şimdi ev konusuna geri dönmek istiyorum. Ama sanıyorum ki hemen her şeyden bahsettim. 370.000 dolar aldım evime. %10'un üzerinde bir peşinat verme durumunda kaldım. Şu anda aylık ödemem faturalar ve aidat ve kredi, evin sigortası, evin vergisi hepsini toplarsak 3200 civarında. Ama daha yeni taşındım. Daha böyle tam olarak fiyatlandırma nasıl oluyor, nasıl ondan da çok emin değilim. İnşallah güzel bir iş yapmışımdır. Bilmiyorum. Böyle olması bana doğru hissettirdi. O yüzden bu şekilde yaptım. Eğer herhangi bir sorunuz varsa cevaplayamadığım lütfen aşağı yorum olarak bırakın. Ben başka bir video çekmeye de hazırım. O yüzden siz ne istiyorsunuz o oluyor bu kanalda. Aşağıya ne istiyorsanız, ne diliyorsanız yorum olarak bırakın. Sizi çok seviyorum. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ha bu arada Amerika'da ev almak istiyorsanız kime yazacağınızı çok iyi biliyorsunuz.